Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Covid dönemi nedeniyle videolarımıza bir süre ara verdik. Yavaş yavaş yeni normale bizler de dönüyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bugün gene Covid-19 ile ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Kendi gözlemlerim doğrultusunda düşüncelerimi paylaşacağım sizlerle. Covid-19 isimli hastalığın etkeni yeni tip koronavirüsü diye geçiyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Koronavirüs bir virüs ailesinin adı. Bunlar RNA virüsü. Virüsler ikiye ayrılıyor. DNA ve RNA virüsleri. RNA virüsleri biraz daha kontrol etmesi güç, kolayca mutasyona uğrayan yani yapı değiştiren virüs ailesi. Bu nedenle de ciddi sorun çıkartıyor. Peki bu koronavirüs ailesi yeni bir aile miydi? Hayır, eski bir aile bu. Önceden bu kadar ağır hastalıklar yapmayan grupları genellikle nezle benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden oluyordu. İşte ondan sonra ilk bir mutasyonla vahşi bir tipi çıktı. Buna SARS dendi. Arkasından onun bir kardeşi çıktı. MERS dendi. Şimdi en son bütün dünyayı etkileyen pandemiye sebep olan Covid-19 biliyorsunuz bütün dünyanın gündeminde. Bu hastalıktan ağırlıklı olarak yaşlı popülasyon, yaşlı insanlar ve yandaş hastalığı olan, ağır hastalığı olan hastalık grubu çok ağır etkilendi. İşte yoğun bakım süreçleri, kaybettiğimiz bir sürü insan bütün dünyada. Bunları herkes biliyor zaten. Bir de antikor oluşuyor, antikorlar oluşuyor. Bağışıklık kazanıyor muyuz? Bir grup insan sessiz geçiriyor bu hastalığı. Böyle bir sürü şey var söylenen. Bununla ilgili söyleyebileceğim şey şu. Vücudumuzda herhangi bir viral enfeksiyon geçirdiğimizde, bakteriyel enfeksiyon geçirdiğimizde de bağışıklık sistemimiz nasıl çalışıyor? Bağışıklık sistemimiz önce bu dış etkenle tanışıyor yeni geldiyse bu. Bu süreçte bu hastalık yapıyor. Yavaş yavaş özellikle virüslerin zarflarındaki proteinlere ve lipidlere yönelik tanımlayıcı hücrelerimiz meydana geliyor. Ve artık bir daha eğer aynı virüsle karşılaşırsak o hastalık yapmadan daha önceden hafızaya alınmış olan bilgiler doğrultusunda antikorlar dediğimiz maddeler oluşuyor vücudumuzda. Ve bu antikorlar gidip o virüse yapışarak bunu öldürecek olan bağışıklık hücrelerimizin kolayca tanımasını sağlamış oluyor. Böylece hastalanmıyoruz ikinci kez. Bu süreç zaman alan bir süreç. İki tip antikor oluşuyor vücudumuzda. Birisi immunglobulin M adını verdiğimiz bir antikor. Bu hastalığın akut evresinde yani hastalığı yaşarken, hastayken vücut tarafından oluşturulan bir şey. Ardından da immunglobulin G yani geç antikor dediğimiz antikor oluşuyor. Bu kalıcı oluyor vücudumuzda. Hafıza hücreleri tarafından saklanmış oluyor ve ilk karşılaşmamızda, tekrar karşılaşmamızda hemen salınarak hasta olmamamızı sağlayan şey bu. Bağışıklık sistemimiz tabii çok karmaşık bir şey. Bir de otoimmün hastalıklar adını verdiğimiz bir hastalık grubu var. Yani kendi bağışıklık sistemimiz bazen kendi hücrelerimize yönelik antikorlar dediğimiz antikorları oluşturabiliyor. Bu bir hata tabii sistemdeki. Buna bağlı birçok hastalık meydana gelebiliyor. Bunların en çok bilineni, halk arasında çok bilineni Hashimoto'dur. Yani kronik lenfositik tiroid adını verdiğimiz vücudumuzun tiroid bezi hücrelerini yabancı gibi algılayıp ona yönelik antikorlar oluşturması sonucu gene bağışıklık sistemi tarafından tiroid hücreleri sanki virüsmüş, sanki mikropmuş gibi algılanıp bu hücreler parçalanıyor. Bunun sonucunda da Hashimoto hastalığı meydana geliyor. Buna otoimmün hastalık diyoruz. Birçok otoimmün hastalık var. Hashimoto bunların en çok bilinen olduğu için bunu örnek olarak verdim. Şimdi vücudumuzda oluşan otoimmün hastalıklardan bir tanesi de subakut tiroidit adını verdiğimiz subakut granulomatoz tiroidit özel ismiyle de Kerven tiroiditi. Bunu daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Bu hastalık çok özel bir hastalık tiroidde. Aslında oldukça ender görüyorduk daha önceden. Ancak bugünkü videomuzun da konusu bu olmuş olacak. Bu hastalığın en önemli özelliği şu. Tiroid bezinde ağrı yapan başka bir hastalık yok. Yani gerçekten hastalar bu bölgede çeneye yayılan, bazen göğüse doğru inen şiddetli ağrıdan şikayet ediyorlar. Ve ultrasonla baktığımızda tiroid bezinde böyle karmakarışık bir durum, siyah alanlar, işte propla muayene ederken hastanın ağrıdığını söylemesi gibi özel bulgular oluyor. Bu şekilde kolayca aslı tanı alabiliyor ve bunlarda sedimentasyon ve CRP adını verdiğimiz enfeksiyon hastalıklarının tümünde yükselen enfeksiyon kriterleri, akut faz reaktanlarına bağlı bu testlerin sonuçları da belirgin yüksek oluyor. Bunların hormon değerleri, kandaki tiroid hormonu değerleri artmış olabilir, normal olabilir, azalmış olabilir. Bunun hastalıkla bir ilişkisi yok ama bu hastalık genellikle kendi kendini sınırlayan bir hastalık ve 6-8 hafta içerisinde geçiyor. Bazen arkasından kalıcı hipotiroidi dediğimiz durum meydana gelebiliyor. Şimdi efendim bu 3 aylık, 4 aylık süreçte Covid-19 pandemisi sırasında bizler hastalarımıza bakmaya tabii ki devam ettik. Ve kendi gözlemim şu, bu subakut tiroidit, de Kerven tiroiditi belirgin olarak arttı. Boyun ağrısı ile başlayan hastalarda ultrasonla baktığımızda de Kerven tiroidit tanısı çok koymaya başladık. Ve buradan aklımıza şu geldi. Acaba korona
geçiren hastalarda sessiz ya da klinik olarak belirgin korona geçiren hastalarda oluşan antikorlar çapraz reaksiyona sebep oluyor olabilir mi? Ne demek bu çapraz reaksiyon? Vücudumuzda herhangi bir enfeksiyon sonrasında gelişen antikorlar kendi hücrelerimizden herhangi bir tanesine karşı çok benzer kabul edip bu hücreyi onu da sanki virüsmüş gibi algılamasına sebep olabiliyor. Zaten dekör tiroiditin etiyolojisine yani sebebine baktığımızda biz hastalara hep şunu sorardık eskiden. Yani 2-3 hafta önce gribal bir enfeksiyon geçirdiniz mi? Çünkü dekör tiroiditini incelediğimiz zaman bunun çoğunlukla 2-3 hafta öncesinde geçirilmiş bir gribal enfeksiyon ardından başladığını biliyoruz. Buradan şu sonuç çıkıyor. Dekör tiroiditi, korona dışı COVID düşünmeyelim. Covid olmadan dahi önceden zaten bir takım bazı virüslerle meydana gelen enfeksiyonlar sonrasında oluşan bir otoimmün hastalıktı. Ve çapraz reaksiyon söz konusu olduğunu zaten tahmin ediyorduk, biliyorduk. Günümüzde dekör tiroiditleri tabii ki elimde çok net veriler yok. Yani bir bilimsel olarak bir iddiada bulunamam ama kendi gözlemim, kendi pratiğimden çıkan sonuçla günümüzde Covid dönemi sonrasında dekör tiroiditin belirgin olarak arttığını söyleyebilirim. Buradan da aklıma hemen şu geliyor. Bu koronavirüs ailesi zaten eski bir aileydi. Eskiden basitçe nezle benzeri, basit üst solunum yolu enfeksiyonları yapardı ve bazı hastalarda, belki genetik olarak yatkın hastalarda oluşan antikorlar sonrasında dekör tiroiditi gelişiyordu. Bunun artmasının sebebi yine koronavirüs ailesinden olan Covid-19 nedeniyle gelişen antikorların da çok büyük ihtimalle bu çapraz reaksiyona sebep olduğu yönünde. Peki bu bizi korkutmalı mı? Kötü bir şey mi? Hayır, bu kötü bir şey değil. Aslında dekör tiroiditi olmuş olmak, bu ağrıyı çekmek, bunun takibini yapmak tamam, bunlar kenarda tabii ki iyi bir şey değil ama bu hastalar için hani kanıtlanmış, kanıtlamakla da uğraşmıyoruz. Yani acaba sen Covid geçirmişsin, bakalım antikorların ne alemde? Buna da gerek yok. Buradan çıkan sonuç şu: eğer boynunuz ağrıyorsa mutlaka bir dahiliyece ya da bir radyoloji uzmanına başvurmalısınız. Ultrasonla bir bakılmalı. Dekör tiroiditi, yani subakut tiroidit kolayca atlanabiliyor. Gereksiz işlemlere sebep olabiliyor bazen. Bunu aklından çıkarmamak lazım. Büyük ihtimalle kendi şahsi fikrim, yani spekülasyon yapıyorum şu anda, kendi şahsi fikrim, geçirilmiş Covid enfeksiyonları sonrasında sessiz ya da çok hafif geçirilmiş enfeksiyonlar da buna dahil oluşan antikorlar çok büyük ihtimalle çapraz reaksiyona sebep olup yine bazı hastalarda, herkesi değil, subakut tiroidite neden olabiliyor. Covid ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey daha var. Şimdi Covid hepimizi çok korkuttu, hepimizi çok gerdi. İşte evlere kapandık, maskeler takıyoruz, eldivenler takıyoruz, işte bir takım önlemler alıyoruz. Ama birçok insanın psikolojisinin bozulduğunu görüyorum. İnsanlara şunu söylemek istiyorum. 3 ay, 4 ay önce Covid ile ilgili çok az bilgiye sahiptik. Nasıl tedavi edileceğini bilmiyorduk. Ama şimdi günümüzde artık gerçekten ölümlerin çok azaldığını söyleyebilirim. Çünkü biz hekimler bu konuda çok tecrübelendik. Hangi ilaçların nasıl etki ettiğini anlamaya başladık. Alınan önlemleri biliyoruz. Tedavi ne zaman başlayacağımızı biliyoruz. Covid artık kayboluyor. Covid artık siliniyor. Ama önlemlerimizi bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.